Merhaba Serenay Çağan. Merhaba Fatih Nisan. Nasılsın? Çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ya biz ne izledik az önce ya? Gerçekten. Hala etkisindeyim. Çok güzeldi ya. Ne kadar güzeldi ya. Arkadaşlar biraz önce Chainsaw Man Rise Ark filminin ön gösterimine gittik. Filmi izledik ve hala etkisi altındayız. Filmle ilgili düşüncelerimizi sizlerle spoilersız bir biçimde paylaşıyor olacağız. Öncesinde kısa vlogumuzu bir izleyelim. Neler yaşandı? Gittik sinema salonuna. Filmden önce orada birbirinden değerli arkadaşlarımız vardı. İçerik üreticileri, cosplayerlar. Onlarla Çok tatlı röportajlar yaptık. hem filmden önce genel olarak Chainsaw Man'in 1. sezonuyla ilgili görüşlerini almıştık. Filmle ilgili beklentilerini sormuştuk. Film bittikten sonra da sıcağı sıcağına yorumlarını aldık. İsterseniz şimdi bir videomuzu izleyelim. Ondan sonra biz de düşüncelerimizi sizlerle paylaşalım. Bir aylık aranın sonrasında tekrardan kanyondayız. Evet, yine ön gösterim var diye yine geldik. Bir şey söyleyeceğim. Sen Makima'ya benziyorsun bugün. Erkak de makine sanmayalım şimdi de. Merhabalar, isminiz? Aki. Merhaba Aki, hoş geldin. Aki, Chainsaw Man'de bir karakter olmak nasıl bir duygu? Valla Chainsaw Man en sevdiğim animelerden birisi ve Aki de benim için ayrı özel bir karakter. Aki olmak da beni çok mutlu ediyor. Merhabalar, isminiz neydi? Merhaba Beril, ben memnun oldum. Beril, gördüğüm kadarıyla Chainsaw Man seviyorsun. Evet, hayranlıyım yani. 1. sezonla ilgili aklında kalan neler var? Bize neler söyleyebilirsin? 1. sezonda ben çok farklı bir animasyon tarzı izlemiştim. Bunu beğenmiştim. Birazcık daha böyle 3 boyutluyla 2 boyutlunun ortasında bir şeydi. Onu çok sevmiştim. Müziği özellikle açılış şarkısına bayılmıştım. Seslendirmeler ayrı güzeldi. Ben bayılmıştım 1. sezona gerçekten. Merhabalar arkadaşlar, isminiz? Aliye. Yağmur. 1. sezonla ilgili fikirlerinizi öncelikle bir almak istiyorum. Senle başlayalım. Birinci sezon mangayı zaten çok beğenmiştim. Animasyonla birlikte çok daha güzel olmuştu. Beklentilerimin sadece ötesine geçti. Çok beğendim. İnşallah bu filmde aynısını yapacak. Benzer bir şekilde hani manga sebebiyle animasyon hakkında heyecanlıydık. Animasyon stüdyosu gene şaşırtmadı bizi. Çok heyecanlıyız. Merhabalar, ismin neydi? Faruk Ercan. İlk sezonu izlemiş miydin? Diyeceğim ama zaten kıyafetten anlaşılacağı üzere izlemişsin. Evet. İlk sezonla ilgili düşüncelerin neler? Gayet beğeniyorum. 2 sene önce izlememe rağmen, tam olarak dershane zamanlarımda izlememe rağmen çok beğenmiştim. Tadına varamamıştım. Harika bir seriydi ve 2 sene sonra sonunda filmine geldim, ön gösterimine geldim. Çok mutluyum bundan dolayı. Peki karakter olarak en sevdiğin karakter hangisiydi? Denji. Ana karakteri seviyorum ben. Hangi özelliği seni yakın hissettirmişti Denji'nin? Birazcık onu kendime benzettiğim yerleri de var. Ama daha çok böyle birazcık böyle salak olmasını seviyorum. Bağırıp durmasını ve konuşma tarzını özellikle çok seviyorum. Şimdi Japonca'da çok güzel duyuluyor benim kulağıma. Tuhaf konuşuyor aslında. O yönünü seviyorum. Aslında birçok shonen animedeki ana karaktere göre çok daha gerçek bir karakter olduğunu düşünüyoruz. Sen bunun konuda ne düşünüyorsun? Genelde shonen karakterlerde ailesiyle ilgili problemleri olur. Annesiyle babasıyla falan ama Denji'nin zaten en başından beri öyle bir ailesi yoktu ve onu bu şekilde yapan şey hayatın ta kendisiydi. Çok zorlu bir çocukluk yaşadı ve tek dayanağı Pochita'ydı. Ondan sonra olanlarla falan filan da zaten güzel bir karakter bence. Ne yazık ki Makima. Biliyorum sorunlu bir arkadaş ama Makima diyeceğim. Denji. Power. Power kendini çok üstün görüyor. En sevdiğim karakter Power. Böyle kişiliğidir, aksiyon tahneleridir falan çok hoşuma gidiyor. Benim sezona özel favorim Aki ama tabii filmde değişecek bir fikrim. Denji. Denji'yi sevmenin de sebebi nedir? Bağlantı kurma olabilir aramızda. Yani çok da bağlantı kuracak hayatlarımız yok tabii ki Denji kadar. Ama ondan dolayı. Şu an filme kadar çıkanları hesaplarsak Reze ya. Değişim olmaz bende Reze. Peki şimdi birazdan filme gideceğiz.
Filmle ilgili beklentileri neler? Animasyonundan ben çok büyük beklentim var. Aksiyon sahnelerini izlemek için sabırsızlanıyorum gerçekten. Özellikle şimdi Reze ile o bomba iblisiyle falan savaşacakları için o bomba sahnelerini özellikle çok merak ediyorum. Çizim kalitesini merak ediyorum. Mangayı uyarladıklarını söylüyorlar. Umarım güzel olur çünkü birinci sezonda bayağı iyiydi. Acayip yüksek. Çünkü My Anime List'teki puanını gördükten sonra acayip hype'landım. Üstüne önceden yeni şarkıları falan baktım. Filmle beraber çıkacak olan Iris Out falan gibi. O yüzden acayip hype'lıyım. Yüksek. Biraz heyecanlıyım hatta. Reze kostümünden belki belli oluyordur ama çok sevdiğim bir karakter. Umarım sahnelerini özellikle iyi bir şekilde yapabilirler. Reze Ark'ını heyecanla bekliyorum. Hiçbir yerden spoiler yemedim neyse ki karşıma çıkmasına rağmen. Reze'yi de merak ediyorum. Mangasını da okumadım. Japonya'da güzel beğenildi diye gördüm. Çok büyük beklentim var. Animasyonları çok iyiydi animenin. Bu filmde de devam edeceğini düşünüyorum. Merhaba, isminiz? Serenay Çağan. Serenay Çağan. Birinci sezonun değerlendirmesini seninle birlikte yapmıştık. Evet. Burada bayağı bir arkadaşla röportaj yapma şansımız oldu. Gerçekten de Chainsaw Man'in core fanları bugün burada. Ve beklenti çok yüksek. Ve insanlar ilk sezonu gerçekten de çok sevmişler. Yani bizim birinci sezon değerlendirme videomuzdaki olumlu yorumlarımızı aslında destekleyen şeyler bunlar. Şimdi birazdan filme gireceğiz arkadaşlar. Film bittikten sonra da sıcağı sıcağına sizinle ilk görüşlerimizi paylaşıyor olacağız. Benim de beklentim çok romantik olmaması. Romantik sahnelerin az olmasını bekliyorum. Gerçekten tek isteğim o. Çok kötü bir şey yapacağım şu an. İstediğimi yapabilirim değil mi? Tabii kimseye alınmaz gocunmaz. Videodan izleyen belki söyleyebilir ama o kadar. Mangayı ben Bir tane de takip aşağıdan etmediğim için- yukarı. Aile animeden Hepsi olan bunlar karakterler mı? var resimde. Ha yana gitmiyor değil mi? Yok. Kimi ne yaptın daha demin sen? Sence? Cover'ı aşağı indir. Görmedim Evet. ki. Bunu da koyayım ya, ayıp olması. Teşekkürler. Power'ı aşağı indirdim tabii ki, ne yapacağım? Ayıp ettin gerçekten de. Yukarı alma. Alacağım ya, kusura bakma. Ya. Nötrleme bari, bak başka bir şey yap. Ama ben Götürmemedi ya. seviyorum onu yani. Yukarı çıkardı. Çok mutluyum şu an. Kendin kadar bir şey yiyorsun şu anda. Çitoslu. Sıcağı sıcağına yorumlarını alalım. Beklediğimden çok daha güzeldi gerçekten. Bayıldım. O kadar güzeldi ki yani. Süperdi. Hem çok yoğun duygular yaşattı. Evet. Çok da güzel aksiyon sahneleri vardı. Hangisi senin daha çok hoşuna gitti? Beam'le Chainsaw'un birlikte Typhoon'la savaştığı sahneyi gerçekten çok sevdim. Yani Denji ile Reze'nin arasındaki o ilişki kalp kırıcı. Hani doğru insan yanlış zaman tarzı bir şey yapmışlar orada gerçekten ama yakıştırıyordum. O zaman bu film izlenir mi? Kesinlikle izlenir. Tabii ki izlenir. İzlemeyen çok şey kaçırır hatta. Süper, çok teşekkürler. Ne demek, rica ederim. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, sıcağı sıcağına yorumlarınızı alalım. Beklediğim bütün sahneler oldu. Böyle bir de aksiyon falan filan çok güzeldi. Çok patlamaları hepsini çok iyi yapmışlardı. Çok beğendim. Sen ne düşünüyorsun? Stüdyo yine şaşırtmadı. Hani kesin de o verilen emeklere vesaire değiyor. İstediğimiz bütün sahneler harika bir şekilde oldu. Sıfır pişmanlık. İzlenir mi? Kesinlikle. Tekrar. Özellikle sinemada izlenmesi gerekiyor bence. Peki duygusal olarak sizi tatmin etti mi? Evet, çok tahmin ettim. Reze çok sevdiğim karakterlerden biri ve hikayesini çok iyi anlatmışlardı. Çok beğendim. Sahneleri falan. Yönetmenliği harikaydı. Evet, film bitti. Sıcağı sıcağına yorumlarını alalım. Mükemmel animasyon, mükemmel görseller, şarkı uyumları da mükemmel. Yani 9 veririm kesinlikle. 8-9 veririm yani filme. Nasıl, duygusal kısmı nasıldı? Sonu çok güzeldi ya. Hiç beklemiyordum. Sonunu galiba mangada yok. Hani o power'lı olan panel. Hiç beklemiyordum, onu üzdü. İzlenir diyorsun yani. Kesinlikle ya. İzlenmez mi? Evet, sıcağı sıcağına filmle ilgili yorumlarınızı alalım. Çok güzeldi. Uzun süredir hani iyi bir film izlememiştim. Üstüne iyi bir anime filmini bayağıdır görmüyorduk. Çok güzeldi. Mangayı takibi olsun, şey olsun. Mangayı takip ediyor musunuz? Güncelde misiniz? Part 2'yi okumadım. Part 2'nin tüm bölümleri çıksın, o şekilde okuyacağım. Onun için biriktiriyorum. Mangaya sadakati nasıl sence? Çok güzel. Cover sahnesi en sondaki var mıydı bilmiyorum. Çok hatırlamıyorum, okuyalı çok oldu. Yok diyorlar onun için. Ama Ekse bile çok güzel olmuş, çok güzel. Her şey çok güzel.
Arkadaşlar bu arada videomuzu beğenmeyi ve hype'lamayı unutmayın. Hemen şimdi yaparsanız çok seviniriz. Kanala henüz abone değilseniz de abone ol linkine tıklamanızı çok isteriz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Evet, işte böyle bir akşam geçirdik. Serenay Çan, öncelikle sözü sana bırakıyorum. Filmle ilgili neler düşünüyorsun? Ben filmi gerçekten çok beğendim. Tabii ki belli bir beklentim vardı ama o kadar da büyük bir beklentide değildim. Benim beklentimi çok aştı o yüzden. Hatta zart diye söyleyeyim. Animelerde, hatta normal sinema filmlerinde bile izlediğim en etkileyici sahnelerden biri burada vardı. Ay çok etkilendim ben. Hani sinematografik olarak o hikaye anlatımında hani bir onu gösteriyor falan. Şimdi anlatamıyorum spoiler olmasın diye de çok etkileyici bir sahne. Ya, animelerle kıyaslarsam aklıma şey sahnesi geliyor. Ben çok beğenmiştim. Sasori'nin aynı babasının böyle yandan gelmesi. Yani o da çok etkilemişti. Bu daha çok etkiledi galiba. Çok etkilendim ben. Sen videoda da biraz önce arkadaşlarımız izledi diyordun ki hani böyle romantik sahneler olmasın. Tek Evet. dileğim o diyordun. Evet gerçekten. Ya çünkü şimdi bir film olunca oralara abanacaklarını tahmin ediyordum. Ki başları biraz zaten hani öyle başladı. Dedim Allah, bir endişelendim orada. Dedim tamam, insanlar tüketsin diye buna odaklanmışlar. Romantik gidecek dedim. Gitmedi. Ters köşe yaptı. Ya evet, çok yani güzeldi. Bayağı Evet. tadımdı. Allah'tan dileklerin gerçek olmamış. Evet. Öncelikle onu söyleyeyim. Ben de filmden çok etkilendim. Sen dedin ya hani beklentilerim vardı ama o kadar da değildi. Onun üzerine çıktı diye. Evet. Benim beklentilerim vardı ve o kadardı. Ve onun da üzerine çıktı. Bundan bir önceki vlogumuzda Demon Slayer Sonsuzluk Kalesi'ni burada yorumlamıştık. O da mesela çok etkilemişti ama arkadaşlar bu bambaşka bir şey. Filmin özellikle ilk yarısı daha çok böyle diyaloglar ve romantizm üzerine kurulu. İkinci yarıdan itibaren muazzam bir aksiyon dalgası bizleri bekliyor. Ya aksiyonu bir de duyguyla karıştırıp duruyorlar. Orası beni Müthişti mahvetti ya, yani. değil mi? Şiirsel bir anlatım dövüşün ortasında. Evet. Burada çok sevdiğim Eyşan'ın yaptığı yorumu burada zikretmek isterim. Ya sen şeytanların olduğu böyle bir dünyada Denji gibi bir karakterle aşkı nasıl bu kadar iyi anlatırsın dedi. Gerçekten çok katılıyorum. Gittim geldim ya, çok güzeldi. Vallahi çok güzeldi. Sonsuzluk Kalesi hiç bu kadar etkilemedi beni. Hiç, Sonu yok. etkilemişti onu. Bu düzenli aralıklarla etkilenmeye devam ettim izlerken. Sonsuzluk Kalesi'nde bir pacing sorunundan bahsetmiştik. İşte bir aksiyon artıyordu, ondan sonra bir Evet. backstory izliyorduk. O da çok yavaş gidiyordu, tempoyu düşürüyordu. Burada tam tersi, pacing mükemmel. Onun ayarını çok iyi yapmışlar. Hikaye genel olarak bir aşk teması üzerine kurulu. İmkansız bir aşk mı diyelim bilmiyorum. Ama tam Denji'nin karakterine uygun bir aşk teması. Yani bir ergen. Ve bu dövüşler de bu aşkın içerisinde olan bir şey ve sonunda da öyle bir yere bağlıyor. Animenin ilk sezonunu izlememiş olsanız bile film sizi çok etkileyecek. Ben de öyle Bu düşünüyorum. çok önemli bir detay ve bunu başarmışlar. Doğru. Tabii bence sinemada gidin, izleyin. Öncesinde de zaten 12 bölümdü ilk sezonu. Onu da bence bir gecede, 2 gecede bitirebilirsiniz veya bir gün içerisinde. Ama izlememiş olsanız dahi film sizi çok yakalayacak ve etkileyecek diye düşünüyorum. Bence de ilk yarısında, çünkü o Denji'nin durumunu falan anlıyorsun, nasıl bir karakter olduğunu. Diğerlerini de az çok tanıman gerektiği kadar en azından tanıyorsun karakterleri. Tamam yani. Öncesine gerek yok. Birinci sezonun son bölümlerinde kadroya dahil olan karakterleri burada biraz daha fazla görüyoruz. Yeni karakterler de ekleniyor. Her biri çok güzel yazılmış. Ya böyle kucaklayasın geliyor yani, kötü karakterleri dahi olmak üzere. Ay o gerçekten. Bak benim en sevdiğim şey zaten. Villain gibi olanları sonradan yok villain çıkmadı. Aa yok villainmış da ben çok sevdim. Ay ölünce üzüldük falan. Ben böyle twistleri seviyorum. Yani bunda da ona yakın bir şey var. Ya film etkiledi bitti dedim. O sonu yani daha etkilenmemişim. Daha öyle da bir final var ki, öyle bir final var ki. Çok dokundu ya. Çok dokunmadı mı? Vallahi çok dokundu. Ya çarpıldım kaldım böyle. Nasıl olur ya falan. Ya nasıl olur ya değil de böyle ya uf falan. Vallahi Anlatamıyorum duyguyu. deli etti. Bu arada filmi izleyecekler için bir bilgi geçelim. Final sahnesinden sonra, credits aktıktan sonra bir küçük sahne daha var. Mangada paneli olmayan bir sahne ama çok güzel bir dokunuş. Onu da mutlaka bekleyin. Sinema salonundan hemen çıkmayın diyorum. Ha bak, mangayı bilmememe de çok sevindim. Benim için çok daha böyle heyecanlı izledim. Yani tabii mangayı okuyanlar da heyecanlı izlemiş, yorumlardan Evet. gördük de. Benim için güzel oldu yani, beklemiyordum. Üzüldüm ya. Ay hiç umrunda olmayan bir karaktere üzülebilir misin? Üzülebiliyormuşum. Ana karakterimiz Reze. Bana filmden çıkınca arabada şöyle bir şey demiştin. Yani kızı hiç sevmedim. Hiç sevmedim. Evet, ben hiç sevmedim. Ama sonunda sevdim. Kardeşim gel, hani yani çok üzüldüm. Böyle bir empati yaptım. Ya tabii tam empati yapamıyorum da böyle bir anaçlığım tuttum falan, nasıl diyeyim yani. Ha dedim canım.
Minnoş. Hiç umurumda değildi. O kadar umurumda değildi. Filmin sonunda ay minnoş, o da minnoş oldum. Güzeldi. Bizim spoilersız inceleme videosunda da bahsettiğimiz üzere çizim kalitesi, animasyon kalitesi burada da üst düzeyde. Bunu zaten biliyorduk ve bekliyorduk. Evet. Benim beklentilerim daha iyiydi bu arada. Burada Aa. sanıyorum evet yani çizim olarak manganın tarzına biraz daha geri dönmüşler. Ben ilk sezondaki animenin tarzındaki çizimleri biraz daha seviyordum. Bu demek değildir ki hani vasat veya işte iyinin altı falan değil mi? Mükemmel bu arada. Sadece ben ilk sezondaki tarzı daha çok beğenmiştim. O ana aksiyon sahnesinde, ana dövüşte mesela merak ediyorum, Jujutsu Kaisen'deki bir Shibuya şeyi aldım ben. Patlamalar falan ya. İnanılmazdı ya. Ki evet. Ki o Shibuya aksiyonlarını ben çok beğenmemiştim. Şimdi burada da o yüzden öyle o sahnelerde hani oraya gittim falan oldum da o hikaye, duygu falan filan güzel yedirdi yani. Ben. Ya müthiş bir denge var. Eğer Evet. duygu seviyorsanız sizi çok tatmin ediyor. Aksiyon seviyorsanız sizi çok tatmin ediyor. İkisini de seviyorsanız zaten böyle doruklarda, zevkin doruklarında oluyorsunuz. Müthiş bir filmdi. Bitti ya. Yerimde oturuyordum ya. Ne oldu ya? Ne oluyor ya? Uzunluğu da çok güzeldi ya. Yine Demon Slayer Infinite Castle'la karşılaştıracak olsak o çok uzundu. Bu böyle tam olması gerektiği gibi yaklaşık 1,5 saatlik bir filmdi sanıyorum. Bilmiyorum. Bakmadım. Yani sadece Evet 10.46'da aşağı yukarı bir çıktığımıza saat göre. daha erken bitmişti yani. Bence o anlamda da çok yerinde tutmuşlar. Mappa zaten sen de bahsettin biraz önce. Çizimlerde de, müzik seçimlerinde, o müziklerin sahnelerle yedirilişinde şovunu yapmış. Daha aşağı bir şey zaten beklemiyorduk ondan. Hala böyleyim. Güzeldi. Beğendim. Ya sabırsızlıkla devamını bekliyorum ama kim bilir şimdi ne kadar uzun süre bekleyeceğiz yeni bir sezonu çıksın falan filan. Ya bu ama önümüzdeki 5-6 yıla damgasını vuracak. Benim en merakla beklediğim serilerden bir tanesi haline geldi şimdiden. Çekim anlamında da çok tatmin edici. Arkadaşlar animasyonlar, insanların vücutları, yürüyüşleri, o hareketleri o kadar böyle akıcı bir biçimde vermişler. Sanki kamera çekimiymiş gibi veya 3D modellemeyle yapılmış gibi bir şeydi ama değil yani. Adamlar kare kare çiziyorlar bunu. O anlamda da çok iyiydi. Denji sevenler için de Denji'nin çok tatlı anları var mesela. Hani bayağı güldüğümüz yerler oldu. Çok güzeldi, Salonca evet. güldüğümüz Evet. çok tatlı. Bol bol Denji de izledik yani. Güzel oldu. Denji sama. Önümüzdeki günlerde tabii bu animenin biz spoilersız detaylı inceleme videosunu da çekeceğiz. Filmi izledikten sonra gelip tekrardan videomuzu izleyebilirsiniz. Filmde hissettiğiniz duyguları bizimle birlikte tekrardan yaşamış olursunuz diye Evet, düşünüyorum. lütfen filmi izledikten sonra ben o özellikle filmde o en etkilendiğim sahne dediğim sahneyi birazcık ballandırarak anlatmak istiyorum. O sahneyi konuşmalıyız ya. Çok çok güzeldi. Bir sinema filmi gibi bir anlatım var. Şiirsel bir dil var. Onun dışında çok güzel metaforlar var. Zaten izlerken az çok böyle hemen yakalıyorsunuz onları. Bu anlamda da çok iyiydi. Çekim açıları çok iyiydi. Filmin başında izlediğimiz etkileyici bir sahnenin geçtiği mekanı filmin sonunda bambaşka bir moodla ve farklı bir açıdan gösteriyor. Aslında orası olduğunu anlamakta hani dikkatli izlemek gerekiyor ama izlediğiniz zaman böyle yüreğinize böyle bir dokunuyor. Ah ya falan diyorsunuz. Bu tip şeyleri seviyorsanız tam size göre. Evet, pıt. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yok, sadece imkanı olan herkesin izlemesini tavsiye ediyorum. Ben de bu arada bu filmi bizi davet eden Paribus Cineverse ailesine de çok teşekkür ediyoruz. Videomuzu beğenmeyi, hype'lamayı unutmayın. Filmi izlediyseniz fikirlerinizi yorum olarak spoilersız bir biçimde eklemenizi isteriz. Eğer anime seviyorsanız, anime seven arkadaşlarınız varsa kanalımızı onlarla paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.